Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bu yöntemle hamur açmak gerçekten çok kolay. Oklavayla uğraşmadan kolaylıkla açabilirsiniz. Evet, hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt, evet, biraz karıştırarak eritelim. 5 su bardağına yakın unu kontrollü ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Evet, tezgah üzerine aldım ve uzaltıyorum. 10 eşit olacak şekilde bezelerek keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bezeleri şöyle 5 dakika dinlenmeye bırakalım. 1 adet kuru soğanı sıvı yağ ile kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, haşlanmış bir tabak dolusu ıspanak ekliyorum ve birlikte sulandırmadan kavuralım. Evet, kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, biraz acı pul biber ekleyelim, karıştıralım. Ve altını kapatarak soğumaya bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri merdane yardımıyla şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Dilerseniz bu aşamada bir miktar un serpebilirsiniz. Evet, tek tek hepsini aynı ebata gelene kadar açıyorum. Şöyle bir tepsiye bezelerimizi alalım. 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını erittikten sonra karıştırıyorum. Her bezenin üzerine tek tek sürerek üst üste alıyorum. Evet, 10 kat olana kadar üst üste alalım. Üzerini kapatarak 1 saat bekleyelim. Evet, 1 saat sonra tezgah üzerine alalım. Elimizle hafif bir şekilde açalım.
4 eşit olacak şekilde keselim. Evet, üçgen olan parçayı elimizle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Kalan yağdan da bir miktar ara ara dökebilirsiniz. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. İç harçtan bolca kenarına koyduktan sonra rulo şekilde sarıyorum ve ay şekli veriyorum. Evet, diğer 3 parçayı da aynı yöntemle açarak hazırlamaya devam edelim. Ben biraz etli olması için kalın bıraktım. Dilerseniz biraz daha bekleterek hamurunuzu daha çok inceltebilirsiniz. Evet, son hamuru da açıyorum. İç harcı koyarak rulo şekilde sararak ay şekli veriyorum. Tepsiye alalım. Kalan yağdan bolca üzerine fırça yardımıyla sürelim. Hiç bekletmeden 160 dereceli fanlı fırının alt rafına alarak üzeri şöyle nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet, artık böreğim hazır, fırından çıkartıyorum. Soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.